Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bir batarya kapasite testi yapacağız. Elimizde Xiaomi Mi 11T bir cihazımız var. Bu cihazın kapasitesi 5000 mAh ve gerçekten 5000 mAh'lik bir batarya dolumu yapılıyor mu? Ona bakacağız. Bunu yapabilmemiz için elimizde bir test cihazı olması gerekiyor. Benim elimde sarfiyat ölçer bir priz var. Watt cinsinden ölçüm yapıyor. O yüzden bazı watt, volt veya amper nedir bunları da kısaca sizlere söylemem gerekiyor ki bu şekilde daha anlaşılır bir şekilde olacak. Elimizdeki telefonun bataryası 5 volt 5000 mAh. 5000 miliamperi ampere çevirmemiz gerekiyor. Yani 5 amper değerinde. 5 volt ile 5 amperi çarptığımız zaman da bataryanın bize vereceği güç, yani watt cinsinden baktığımızda 25 wattlık bir bataryamız var. Baştan sona dolu olduğunda 25 wattlık bu bataryanın dolu olması gerekiyor ve elimizdeki şarj aleti de zaten biliyorsunuz 11T'lerde 67 wattlık bir şarj aleti var. Bu yüzden 1 saati doldurmadan, yani bataryanın kapasitesinden 2,5 kat daha fazla bir şarj aleti olduğu için yaklaşık 40 dakika gibi, 37 dakika gibi bir zamanda bataryayı boştan dolu bir şekline dolduruyor zaten. İşte bu değerler gerçek mi? Şimdi neler yapıyor? Burada bu cihaz bize hepsini söyleyecek. Telefonumuzun şarjı şu anda %10 seviyesinde. Bilerek %10 seviyesine bıraktım arkadaşlar. Eğer tamamen boşaltsaydım burada biraz yanılma olabilirdi. Çünkü akıllı telefonlar tamamen boşaltıldığında batarya direkt şarja başlamıyor. İlk başta içeride bir işlem yapması gerekiyor. Biz de %10 seviyesinden başlatacağız. Buna da şöyle bir hesaplama yapmamız gerekiyor. 5000 mAh'lik bir bataryanın %10'luk bir seviyesi içeride kaldığı için 5000'in %10'u baktığımızda 4500 mAh eder. Yani 4,5 amper eder. 4,5 ampere de watt cinsinden bakmamız gerekiyor. 5 volt ile 4,5 amperi çarpmamız gerekiyor. Ve sonuç olarak bize burada batarya tamamen dolduğunda 22,5 wattlık bir değer vermesi gerekiyor bu cihaz. Şimdi hemen şarja başlatacağım. Başlattığımızda ara ara sizlere arkadaşlar durumu da göstereceğim. Zaten ilk başlarda izlenimimize bir bakalım. Şarj işlemi %10 seviyesinden başladı. Şu anda ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben bunu sizlere yakınlaştırarak da göstermeye çalışacağım. Watt değerimiz gitgide yükseliyor arkadaşlar. 67 watt seviyesine zaten geldi. Ve şu anda doldurma işlemi başladı. Birazdan bakacağız kaç dakika içerisinde %90'lık seviyeydi. Kaç dakika içeride doldurduğunu da buradan göreceğiz. Ve bize bataryanın %90'lık seviyede 22,5 wattlık değeri verecek mi? Onu da videonun sonunda zaten burada göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bataryayı doluma bırakıyorum. Birazdan dolum bittiğinde bu cihazdan bütün değerlerimizi göreceğiz. Evet, şu anda %90 seviyesine kadar ulaştık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şarj dolum seviyesi baya bir düştü. Bataryaya verdiği akım gücü baya bir düştüğü için buradaki değer şu anda düşük durumda. Ekran açtığımız zaman şöyle bir şey var. Bunu da fark ettim. Eğer telefonun ekranını açarsanız burada şarj akım seviyesi daha da aşağıya düşüyor. Yani telefonu çok yavaş bir şekilde şarj etmeye başlıyor. Hızlı şarj etmesini istiyorsanız telefon şarj olmaya başladığı zaman bir kenarıya bırakmamız gerekiyor. Bunu fark ettim bu videoda. Şimdi tekrar devam edelim. %100'e geldiği zaman sonuçlara tekrar hep beraber bakacağız. Evet arkadaşlar, şarj dolum işlemi şimdi bitti. Ben size değerleri söyleyeceğim. Değerleri söylemeden önce şarj esnasında olan bazı şeyler var. Onları da sizlere söyleyeyim. Cihaz %80 seviyesini geçtiği zaman hani söyleniyor zaten %80 seviyesinden sonra artık hızlı şarj duruyor. Evet, gerçekten duruyor. Bu değer 67 watttan 30-35 watt civarlarına kadar düşüyor. Biraz daha yavaş şekilde yapıyor. Bu değer doğruymuş. Yani şarj işlemini, hızlı işlemi biraz daha düşürüyor ki bataryaya zarar vermesin diye. Buraya kadar her şey doğru. Gördüğünüz gibi yukarıda burada kaç dakikada şarj olduğunu gösteriyor. Şarj işleminin kaç dakika sürdüğünü gösteriyor. Alt tarafta da anlık çektiği watt var. Şu anda da değerler bazen değişiyor. Tabi telefonumuz biraz şu anda açık olduğu için biraz daha bir tüketimi var. O tüketimden dolayı buradaki değer ara ara değişiyor. Bakın, ekranı hafif açarsam buradaki değer biraz daha fazlalaşacak ama şarj olarak bu cihaz zaten göstermiyor. O yüzden şu anda şarj işlemimiz durdu. Ben size videonun başında söylemiştim. Bu batarya watt cinsinden baktığımız zaman 25 watt seviyelerinde, %10 seviyesinden başladığımız için bunu hesapladığımızda 22,5 watt civarında bir değer vermesi gerektiğini söylemiştim. Şimdi buradan değerimize bakacağız. Toplamda ne kadar verdiğini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bataryamız %90 şarj ile, yani %10'dan %100'e kadar %90'lık seviyeyi 23 watt ile doldurmuş. Yani bu da bize şunu söylüyor. Evet, bataryanın kapasitesi gerçekten de doğru. 5000 mAh ya da 5 amper diyebilirsiniz. Bu şekilde şarj dolum işlemi yapmış. 23 watt değerini bizlere vermiş arkadaşlar. Bu telefon, şunu da söyleyeyim. Yani bir hafta kullanılmış bir telefon. Bataryası şu anda olabildiğince yeni bir seviyede. Belki ilerleyen seviyelerde bu değerler düşecektir. Bunu test edebilmeniz için işte böyle bir cihaza ihtiyacınız var veya
Bunların küçük USB ölçer olanları var. O tür test cihazlarından da kullanabilirsiniz. Uygulama üzerinden de testler yapılıyor ama arkadaşlar ben bu uygulama üzerinden yaptığım testlerde kesinlikle doğru bilgiye ulaşamadım. Onlar yanıltıcı oluyor. Çünkü telefonların tuşları kilitlendiğinde arka plandaki veriler kapatılabiliyor. O yüzden şarj esnasındaki akımlar tam olarak telefonun hafızasına kaydedilmemiş olabiliyor. Yanlış değerleri verebiliyor. Bu tür cihazlarınız varsa bu şekilde test edebilirsiniz. Burada bizim zaten amacımız da Xiaomi Mi 11T cihazının kapasitesinin gerçekten doğru olup olmadığı. Ben birçok telefonu test ettim. 4000 mAh dediklerinde aslında bataryanın 3000 mAh değeri bile zor verdiğini onları görmüştüm arkadaşlar. Umarım bu video sizler için Xiaomi Mi 11T cihaz kullanıcılarına batarya kapasitesi konusunda yardımcı olmuştur. Bunu farklı şekilde de test yapabilirsiniz. Kullanım esnasında da testleri var ama biz bataryayı boşaltıp doldurma şeklindeki testimiz bu şekildeydi. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere cevaplarım. Eğer yeni bir video gerekiyorsa yeni bir videoyla da cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu tür videoları ben sizler için büyük emekler göstererek çekmeye çalışıyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.